Günaydın, AG Eşgüzel ben. Bugün anestezi ve reanimasyon uzmanının bir gününü anlatmaya çalışacağım sizlere. Umarım hoşunuza gider. Burada boyumuza uygun formalarımızı alıyoruz. Anestezi ve reanimasyonun en güzel kısmı pijamalarla çalışmak. Evet, burası ameliyathanelerin ana koridoru. Sabah saatleri genelde hareketli oluyor. İlk gördüğümüz istasyondan maskeyle bone alıyoruz. Sen de al istersen. Şimdi bu pandemiden önce en çok bize söylenen şey bu maskeye nasıl dayanıyorsunuz bütün gündü. Şimdi herkes alıştı. O yüzden pek bir özelliği kalmadı maskeye dayanmanın. Bizim en önemli yakıtımız olan kahve burada. İşte kahve bölümü özellikle bizim için çok önemli. Ben yeni başlayan anestezi asistanıyım. Anestezi uzmanlığı eğitimi almaya geldim yani. 6 yıllık bir tıp eğitimini tamamladığınızda tıpta uzmanlık sınavı denilen bir şey var, TUS diye. Buna giriyorsunuz ve bu bir işte ÖSS gibi sıralama sınavı. Ardından kendi istediğiniz bölüm ve hastaneyi tercih ederek eğitiminize başlıyorsunuz. Uzun bir eğitimin sonunda nerelere geldiğini de çekelim, evet. Anestezi uzmanlığını. Anestezi uzmanlığını bitirdikten sonra, uzman olduktan sonra işler tabii rutine biniyor. Sonra kahvaltıcılığa başlıyorsunuz. Ekip arkadaşlarınızı besliyorsunuz. Ben bu kliniğin dış anestezi uzmanıyım. Klinikte dış işlere ekürlerimle beraber günlük değişmekle birlikte. İşine bak, işine doğru düzgün geç çocuğu. Tamam. Akın Bey burada mı? Çocuğu önce alacakmışız da. Tamam, önce söyleriz. Tamam, teşekkürler. Benim ismim Coşkun, anestezi uzmanıyım. Anestezi denince dışarıdan sorsanız anestezi uzmanı ne yapar diye ameliyathanenin çalıştıkları belki bilinir ama herhangi bir vatandaş ameliyat olacağı zaman ameliyathanenin aktif olarak sürekli anestezi uzmanlarının, anestezi teknikerlerinin bulunduğunu, burada harıl harıl çalışan bir ekip olduğunu bilmez. Ne yapar anestezi uzmanı ve teknikerleri? Ameliyat olacak hastanın işlemin öncesinden sonrasına kadar bütün süreci takip eder. Nedir bu süreç? Uyutulmadan başlıyor iş. Ameliyat başladığı andan itibaren artık cerrah sadece kendi alanıyla ilgilenmeye başlar. Hastanın diğer hayati fonksiyonlarıyla ilgilenemez. Çünkü odaklanması gereken asıl işi orada. Hastanın tüm hayati fonksiyonlarıyla anestezi uzmanı ilgilenir. Bu ilgilenmesi esnasında birebir takip konusunda anestezi teknikeri ona yardımcı olur. Merhabalar, ben Deniz Uysal, Koç Üniversitesi Hastanesi'nde anestezi teknikeri olarak görev yapmaktayım 3,5 yıldır. Bugün ilk vakamız olarak port takılmasını alacağız. Size odanın hazırlanmasını anlatayım isterseniz. Öncelikle sabah odaya geldiğimizde ilk işimiz, ilk olarak rutinde cihazımızı kontrol ediyoruz. Devre kaçağı var mı? Devresi doğru takılmış mı? İlaç arabamız burada. İlaç arabamızdan ilaçlarımızı hazırlıyoruz. Günlük rutinde kullandığımız 6 adet ilacımız var. Daha sonra sıvı setliyoruz. Hastalarımız aç geldiği için hem sıvı açığını kapatmak için hem de bizim yaptığımız ilaçların daha çabuk hastaya ulaşması açısından. Daha sonra entübasyon hazırlığımızı yapıyoruz burada. Laringoskoplarımız, erkek ve kadın hasta olmak üzere 2 boy. Kaf enjektörümüz, maskeler yine aynı şekilde. Evet arkadaşlar, her ne kadar anestezi reanimasyon uzmanı olsak da şimdi yapacağımız işlem intravenöz port takılması. Susuz alayım ben onu. Bizler damar yoluna, özellikle santral damar yoluna ulaşma konusunda son derece tecrübeliyiz. Bu nedenle kemoterapi alacak bir hastamız için port takılması uygulaması yapacağız şimdi. Bu şöyle bir işlem. Kemoterapi alan hastalar bir süre sonra damar yolları
maalesef yetmediği için bu tür yollara başvuruyoruz. Bunun ismi intravenous port, yani damar içi port uygulaması, port kateter uygulaması. Şöyle buradaki köprücük kemiklerinin hemen altında büyük damarlar var. O damarların içerisine kateteri yerleştiriyoruz. Portla da birleştiriyoruz ve cilt altında düz bir çizgi oluyor burada. Artık hasta geldiği zaman buraya küçük bir iğne batırılıyor ve port kateter kullanılıyor. Yani hasta her seferinde gelip burada damar yolu aranmak zorunda olmuyor. Tamam. Bakıyoruz. Gayet rahat geliyor. Şahitsiniz. Yılmaz, çayı demledim. Sen 14-15'te hazır yazar mısın grubu? Teşekkür. Hocam Akın Bey'i arıyorum. Hala bulamadım, arıyorum hocam. İsmim Bektaş Göynü. 20 yıldır Koç bünyesinde çalışıyorum. Ameliyathane teknisyeniyim. Buraya da personel portföylerin başı olarak geldim. Hastaları ameliyat öncesi hazırlığı ve sonrasında oda temizliği ve hastaların sonrasındaki bakımıyla ilgili çalışıyoruz. Burası bizim depomuz. Burada hastalarımıza destek petlerimiz, pozisyon desteklerimiz hepsi burada bulunduruyoruz. Bu mesela ortopedi hastalarımıza traksiyon masasının ek parçası. Artı destek petlerimiz var, böyle jellerimiz. Hasta mesela yüzüstü yatıyor. Böyle gözleri boşta kalıyor. Ama mesela gözünüze şöyle basın mesela 30 saniye. Ondan sonra bu gözünüzü kapatıp açın. Göz kararması yaşıyorsunuz. 2 saat olduğunu düşünün. Gözünüz kör oluyor. O yüzden ameliyathane tamamen detay bir ortam. Mesela şu da oluklu jellerimizde hasta yan yattığı zaman koltuk altı bölümüne baskı yapıyor. Buradan sinire baskı olduğu için uyuşma oluyor kolda. Bu oluklu jel bunu engelliyor. Kol buraya geliyor, gövdesi ve omuzu buraya geldiği için kol boşta kalıyor, baskı yapmıyor böylece. Hasta daha rahat pozisyonda, kaç saat sürecekse rahat pozisyonda ameliyat oluyor. Bektaş kaç kişilik ekibin? Şu anda 22 kişiyiz. Yani sadece hasta pozisyonu ve ameliyathanenin temizliği. Aynen hocam. 2 kişi gerektiren bir organizasyon. Daha fazlası gerektiriyor da biz 22 kişiyle şu anda hallediyoruz bunu. Ameliyathanede işlemler böyle bir sırayla, bir düzen içerisinde ilerler. Ameliyathanede çalışan herkes belli bir dişlinin çarkları gibidir. Burada cerrahi ekip var, anestezi ekibi var, hemşirelerimiz var, anestezi teknikerlerimiz var, ameliyathane personellerimiz var ve aynı zamanda temizlik yapan ayrı bir grubumuz var. Bütün bu ekip belli bir düzen içinde, belli bir sıra içinde ve görev tanımları belli bir şekilde iş yapar. Herkesin görevi eş derecede önemlidir. Şimdi size şu an bir karaciğer nakli ameliyatı var. Ondan bahsedeyim. Küçük bir çocuğumuz var. Doğumsal bir hastalık nedeniyle karaciğerlerinde sıkıntısı var. Şu an hemşire arkadaşlar hazırlıklarını yapıyorlar. Anestezi ekibimiz hastamızı hazırladı. Cerrahi ekip de yavaş yavaş hazırlanıyor. Hemşire arkadaşlar da ortamın uygunluğunu hazırlıyorlar. Buradaki çocuğumuz alıcı, karaciğeri buraya vereceğiz. Bu odada da biraz önce başlayan vericisi var. Gene bu siper dediğimiz cerrahi ekibin hastanın öbür tarafta güvenliğini sağlayan, steril kalmasını sağlayan siperin arkasında cerrahlarımız var. Hastamızın karaciğerinin uygun olan kısmını alıp diğer hastamıza, ihtiyacı olan hastamıza o karaciğeri takacaklar, yerleştirecekler. Anatomik olarak uygun şeklinde o karaciğerin naklini sağlayacaklar. Yaklaşık 6-7 saatlik bir ameliyat olacak bu, her şey yolunda giderse. Yan tarafta başka bir odada böbrek naklimiz var. Anestezi doktorumuz böbrek nakli için hastamızı hazırlıyor. Anestezi doktorumuzun işi bittiği zaman da cerrahi ekibimiz işleme başlayacak. Burada da anestezi doktorumuz hastanın hazırlığını yapıyor. Gene steril şekilde giyiniyor. Biz bütün rutin ameliyatlarımızda, hazırlığımızda bunu yapıyoruz. Karşısında ultrason var. Ultrason yardımıyla orada girmesi gereken damarları görüyor ve arkadaşlar biraz kenara alayım.
Bu gördüğümüz ultrason. Arkasındaki cihaz robotumuz. Hemen hemen her şeyi hazırlayan ekibimiz orada, hemşire arkadaşlarımız. Bu ameliyatın yapılabilmesi için onların hazırlığının eksiksiz olması gerekiyor. Eksiksiz bir hazırlık dönemi geçiriyoruz onlar sayesinde. Merhaba, Doktor Ahmet Karakaya. Bugün dışişlerde ben varım. Bakın burada şimdi bir endoskopi alacaklar, onun hazırlığını yapıyorlar. Burada içeride girişimsel bir işlem yapılıyor. Orada daha önceden yemek borusu kanserinden dolayı ameliyat olan bir hastanın yemek borusu bayağı daralmış ve yemek yiyemiyor. Fatih Bey onu biraz açtı ve stent koydu oraya. Hasta çünkü 43 kiloya düşmüş. Biraz yemek yiyip kendine gelebilsin diye bir işlem yaptı. Biraz uzun bir işlem ve zor bir işlem. Ve çok yerde yapılamayan bir işlem, biraz ağır bir işlem. Burası ameliyattan çıkan hastaların ya da girişimselden çıkan hastaların bekleme yeri. Biraz daha ileride niye bu kadar beklettiğimizi söyleyeyim sana. Genelde buraya çocukları alıyoruz ailesiyle beraber. Ameliyattan çıkan hastaları. Şurası buradan itibaren girişimsel alanlardan çıkan hastaların bekleme yeri. Biz bu hastalara anestezi verdiğimiz için biraz beklemeleri gerekiyor işlem sonrası. Çünkü bazen yanlış şeyler söyleyebiliyorlar. Ben unutabilecek miyim şeyle? Hayır, buradan zaten yaptık. Tamam. İyice şey oldu. Vallahi bizim için anestezi olmazsa olmaz. Anestezisiz endoskopik işlem yapmak gerçekten çok zordur. Ve kafamız dinç olarak biz burada nasıl gidiyor işler falan klip açalım. Aç bir daha. Çevir hafifçe. Şimdi bak şöyle yapalım. Şu aksı alıp. Evet. Bekle. Kapat. Tuttur. Yani bu işten bu kadar rahat oluyorsa anestezi ekibimiz sayesindedir. Şimdi burada ağrı işlemlerinden birini yapıyoruz. Bu hastamızın bel ağrısı var. Bel ağrısı toplumda çok yaygın. Röntgen eşliğinde ilgili alanı bulup oraya kortizon ve lokal anestezik enjeksiyonu yapıyor Ömer Bey. Bu işlerin tamamını o öğretti bana. Ben de benden sonra gelen insanlara öğreteceğim. Şimdi anestezi ve reanimasyon uzmanlarının bir başka yan dalı da ağrı uzmanlığı. Bilim olarak algoloji bilimi diyoruz. Bizler anestezi ihtisasımızın üzerine de ağrı uzmanlığı konusunda çalışıyoruz. Ve özellikle kronik ağrılar üzerine çalışıyoruz. Şimdi burada gördüğünüz işlemde de ağrı uzmanı olan arkadaşımız bir bel ağrısı, kronik bel ağrısı olan bir hastamıza kortizon ve lokal anestezik karışımı yapacak. Özellikle bel eklemlerinde ya da disk hastalıklarında kronik bel ağrıları oluyor, boyun ağrıları oluyor. Gördüğünüz gibi görüntüleme işlemi eşliğinde, yani röntgen eşliğinde enjeksiyonlar uyguluyoruz. Hastaların tedavisine yardımcı olmuş oluyoruz. Kemal ne yapıyorsun? Hocam Akın Bey'i arıyorum. Bulamadım. Bir yemek yiyip tekrar arayacağım. Tamam, kolay gelsin. Merhabalar, yoğun bakım nedir sorusunun cevabında yoğun bakım olmayan döneme bakarsak o zaman dahiliye ve cerrahi branşların varlığını, onların hastaları ağır hale geldiğinde, ağır hastaları olduğunda onların pek çoğu, o hastaların pek çoğu vefat ederlerdi ve yakınlarına artık yapacak bir şey kalmadı denirdi. Ama yoğun bakım bu yapacak bir şeyin kalmadığı denildiği an devreye girip
gerekli organ destek sistemlerini verip bu hastalardan büyük bir bölümünü yeniden hayata döndürmeye başladık. Boğaç, sen birazcık şöyle yoğun bakımı anlat. Nasıl gidiyor? Valla yoğun bakım adı üstünde yoğun. Her zaman yoğun. Bir kere bir sabit, sakin bir anı zor. Arada yakaladığınız zaman oluyor ama fazla heyecanlı bir branş. Yani öyle yürek gereken bir branşlardan biri. Benim en çok sevdiğim kısmı da yani doktorların doktoru olmak. Yani diğer bütün branşlara istisnasız hangisi olursa olsun. Yani başı sıkıştığı zaman arayacağı doktor, anestezi reanimasyon doktoru olacaktır her zaman için. Yoğun bakım tabii böyle dalgalı bir deniz. Aynen. Hiç öyle sakin olduğu zamanlar az. Ama deniz sakinken de herkes geçer dümene zaten. Aynen. Aynen öyle. Hep böyle ufak dengeler ve hızlı, etkin tedaviler. Önemli olan o zaten. Hiç ritmini bozmamak. Aynı şekilde aldığımızdan daha iyi bir şekilde teslim edemek. Amaç o zaten. Kolay değil. Burada vallahi şanslısınız. Güneş görüyorsunuz. Bizim hastanede yoğun bakımcıların böyle bir avantajı var. Evet. Genelde reanimasyoncular, yoğun bakımcılar böyle güneş görmeden çalışırlar. Ben yıllarca asistanlığımda da daha güneş doğmadan işe girerdim. Hava karardıktan sonra işten çıkarttım. Yani genelde yoğun bakımlarda, hani ameliyathanelerde hep ya eksi katlarda olur ve sonuçta hani izolasyondur, temizlik, sterilizasyon şartları böyle pencere pek olmaz genelde. Ama şimdi yeni konseptlerde diürner ritmi sağlayabilmek, yani gece gündüz ayrımın hastaları mutlaka hani sağlayabilmek amacıyla güneş görebilmeleri hastaların için uğraşılıyor. O yüzden yeni artık konseptlerde yoğun bakım birazcık daha hani üst katlara doğru güneş görür şekilde çıktı ama tabii ameliyathanenin maalesef o makus kaderi daha devam edecek gibi. Görüşmek üzere. Topunu göndereceksin. Bir de EKG çektireceksin. Ona göre de eko yapacak sonra. Bir EKG çektir ne olur. Bir EKG bir kan, bir şey yok ki. Başlayalım mı? Merhabalar, ben Evren Şentürk. 2016'dan beri Koç Üniversitesi Hastanesi'ndeyim. Bundan önce de İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'ndeydim. Buradaki yoğun bakım şu anda gerçekten iyi bir yoğun bakım. Sonuçta bu kültür ve bu kültürü beraber oluşturuyoruz. Yani sadece bir kişi oluşturmuyor. Buradaki herkes, personelinden tut hemşiresine, hatta dışarıdan gelen doktorlarla beraber olan bir kültür oluyor. Amaç burada yani huzuru korumak, sakinliği korumak, işleyişi korumak ve sorun çıktığında ne diyeyim smooth bir şekilde olayın akışını sağlamak. Yoksa gerçekten insanlar yaşıyor, insanlar ölüyor ve biz uğraşıyoruz ve hayat geçiyor. Enes hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Umarım senin için de hem keyifli hem renkli bir gün olmuştur. Bu ameliyathanede sürekli çalışırken senin çektiğin videolar birleşince tabii anlam kazanacak bu konuşma ama ameliyathanede bu kadar konuşurken aslında sadece rutin iş yapmıyoruz. Burası bir üniversite, eğitim ve araştırma hastanesi ve genç uzmanları daha yukarıya taşımak, asistanlarımızı uzman yapmak, öğrencilerimizi hekim yapmak için aynı zamanda teorik dersler veriyoruz. Ama önemli bir karar vermemiz lazım. Bunu dinleyen bütün akademisyenlere ya da ilgilenenlere takip mi edeceğiz, takip mi edileceğiz? Bu çok önemli bir karar. Biz burada takip edilmeyi tercih ediyoruz. Takip edilebilmek için de en önde koşmak gerekiyor. En önde olmak ve güncel olmak gerekiyor. De elbette ki klinik çalışmanın yanında bilimsel üretim, öğrencilerimizin yetiştirilmesi için uğraşıyoruz. Ve umarım kısa süre içerisinde daha yakından takip edilen bir üniversite olmayı başarırız. Akın Bey. Hocam kan gazı getirdim. Sonunda buldum hocam sizi. Bu kanla yaşıyor oğlum. Bir daha al beni bul. Tamam hocam.
İnşallah bulabilirim. Halil abiyi ben tanıtmak istiyorum. Halil abi kaç senedir sen çalışıyordun? Bir hastaneyi bitirdin, ikinci hastanen burası değil mi? Fransız Pasteur Hastanesi'nde başladım 84 yılında. Halil abinin şöyle bir özelliği var. Her sabah espresso içmeden asla göreve başlamaz. Espressosunu alır. Değil mi Halil abi? Amerikan'da evet öyle alıştım. Yani seviyorum böyle sabahları. Halil abi buranın önemli karakterlerinden biri. Yani şöyle, bu tamamen bir takım oyunu. Ama tabii ki 30 yıllık bir deneyimle işin yapılmasıyla birkaç senelik deneyimle yapılması bambaşka. Ben Doktor Şükrü Dilege, Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi dekanıyım. Aynı zamanda göğüs cerrahisi anabilim dalının öğretim üyesiyim. Kendi alanım için söyleyeyim, göğüs cerrahisinde devrim yaratmamıza sebep olan bir yapılanma var anestezi ve reanimasyonda. Yoğun bakım bilinci çok arttı, göğüs cerrahisi açısından yine söylüyorum. Yani burada bu hastaların mortalite morbidite oranlarının düşmesinde ve konforun artmasında bir göğüs cerrahının katkısı neyse bence bir anestezistin ve yoğun bakımcının da katkısı o yönde oldu. Evet, sen anestezi ve yoğun bakımın bir parçası olan nöbet ertesi bölümünü yaşıyorsun şu anda. Çok güzel bir bölüm yaşıyoruz şu an gerçekten. Ama nöbet ertesi olmak için önce nöbet tutmanız lazım. Dün gece sabaha kadar hiç uyumadık ve acil vakalarımızı aldık. Anestezi güzel branş, keyifli branş, eğlenceli branş. 3 numara boşaldı, Emre Balık geliyor, diagnostik laparoskopi. Ne zaman bitecekmiş stereoskopi? Bir tek 11 numara boş, 6 bitti. Genelde koşarken görüyoruz Nigar'ı. Sen ameliyathane hemşiresi olarak başlamıştın değil mi? Evet. Kaç yılıydı? 98. Ameliyat bitti mesela. Ne yapıyordun sonra? Tekrar ameliyata giriyordum. Bitmiyordu benim için. Şimdi bu videoda aslında amacımız anestezi ve reanimasyon uzmanlarının ne iş yaptığını göstermekti. Pek bilinmiyor anestezi ve reanimasyon çünkü genelde arka planda. Zaten hastalar da çok hatırlamıyor anestezi ve reanimasyon uzmanlarını. Biz de genelde hatırlamayınca işimizi iyi yaptığımızı düşünüyoruz. Yani aslında ama anestezi ve reanimasyon gerçekten filmlerde gördüğünüz koşarak acil durumlara müdahale eden doktorların tamamı aslında anestezi ve reanimasyon uzmanları. Umarım biraz olsun anestezi ve reanimasyon uzmanlarının neler yapabildiğini bu videoda size anlatabilmişizdir. Alo? Tamam. Tamam, siz çekin, geliyorum. Tamam, hemen geliyorum. Tamam, görüşürüz.